Geçtiğimiz aylarda Marvel karakteriyle aynı isme sahip olduğu için Deadpool katili lakabıyla tanınan Wade Wilson isimli adam aynı gün birkaç saat aralıklarla iki kadını öldürdü. Fakat işin ilginç tarafı çoğunluğu kadınlardan oluşan bir grup insan tarafından 4000'den fazla mektup gönderildi hakime. Bu olay bana geçmişte yaşanmış benzer başka olayları da hatırlattı. Sahi bu kadınlar neden böyle psikopat tipli erkekleri seviyor? Bunun üzerine biraz konuşalım mı? Wade Wilson 7 Ekim 2019'da Florida'da Kristen Melton ve Diane Ruiz adında iki kadını 2 saat arayla öldürmekle suçlandı. Her iki kurban da boğularak öldürüldü ve Wilson cinayetleri öldürme arzusu nedeniyle işlediğini itiraf etti. Bu olaylar Cape Coral bölgesinde gerçekleşti ve kısa sürede büyük bir medya ilgisi topladı. Wilson yapılan yargılama sonucunda 1. derece cinayetten suçlu bulundu. Mahkemede Wilson'ın soğukkanlılığı ve duygusuz tutumu dikkat çekiciydi. Jüri Wilson'ın idam cezasına çarptırılması yönünde karar verdi. Mahkeme sürecinde Wilson'ın savunma avukatları müvekkillerinin madde bağımlılığı ve zihinsel sağlık sorunları nedeniyle bu suçları işlediğini öne sürdü. Ancak bu argümanlar jüriyi ikna etmeye yetmedi. Dava sonrasında Wilson'ın affedilmesi için kadınlar tarafından bir kampanya başlatıldı. Bu kampanya kapsamında yaklaşık 4000 mektup yazıldı ve Wilson'ın rehabilite edilmesi gerektiği savunuldu. Kadınlar Wilson'ın zihinsel sağlık sorunları ve geçmiş travmalarının göz önünde bulundurulmasını talep etti. Wilson bir şekilde çekici ve karizmatik bir figür olarak görüldü. Wilson'ın dövmelerle kaplı yüzü ve medyada yer alan görüntüleri bazı kadınların ona karşı sempati beslemesine sebep oldu. Bu durum toplumsal tepkiyi ikiye böldü. Bir yandan Wilson'ı affetmeyi savunanlar, diğer yandansa adaletin yerini bulması gerektiğini düşünenler. Şimdi bu olay aslında ilk kez yaşanmıyor. Bu olayın tarihte pek çok örneği var. En ünlülerinden biri Ted Bundy olayı. Ted Bundy 1970'lerde ABD'nin çeşitli eyaletlerinde en az 30 genç kadını kaçıran, tecavüz eden ve öldüren Amerikalı bir seri katildi. Gerçek kurban sayısının çok daha fazla olduğu düşünülüyor. Bundy karizmatik ve yakışıklı görünümüyle dikkat çeken bir kişilikti ve bu özelliklerini kurbanlarına yaklaşmak için kullanıyordu. Genellikle yardımsever ve güvenilir biri gibi davranarak kadınları kendisine çekmişti. Bundy'nin kurbanları genellikle üniversite öğrencileriydi ve hepsi fiziksel olarak benzer özellikler taşıyordu. Uzun saçlı, genç, beyaz kadınlar. Bundy kurbanlarını genellikle halka açık yerlerden kaçırdı. Onları izole edilmiş alanlara götürdü ve vahşice öldürdü. Cesetleri ise genellikle ormanlık alanlara veya uzak yerlere gömüldü. Bundy 1978'de Florida'da yakalandı ve birçok cinayetten suçlu bulundu. 1989 yılında elektrikli sandalyeyle idam edildi. Ted Bundy, çekici ve karizmatik görünümü sayesinde birçok kadının ilgisini çekmişti. Mahkemelerde ve hapishanedeyken bile birçok kadın Bundy'yi destekledi ve ona mektuplar gönderdi. Bundy, tutuklu bulunduğu süre boyunca birçok kadından mektup aldı. Bu mektuplarda kadınlar Bundy'ye duydukları hayranlığı ve inançlarını dile getirdiler. Bazı kadınlar onun suçsuz olduğuna ve yanlış anlaşıldığına inanıyorlardı. Bundy'nin duruşmaları sırasında mahkeme salonları genellikle kadın hayranlarıyla doluydu. Bu kadınlar Bundy'nin masum olduğuna inanıyor ve onun serbest bırakılması için destek gönderiyorlardı. Bundy hapishanede Carol Ann Bowen adında bir kadınla evlendi. Bowen, Bundy'nin masum olduğuna inanıyor ve onunla ilişki yaşamayı sürdürüyordu. Hatta çiftin hapishanede bir kızı oldu. Medya Bundy'nin karizmatik ve çekici yönlerini sık sık vurguladı. Bu da onun bir nevi romantize edilmesine ve toplumun bir kesim tarafından sempatik bulunmasına yol açtı. Başka bir örnek de Richard Ramirez olayı. Richard Ramirez 1980'lerde Los Angeles ve San Francisco bölgelerinde Night Stalker olarak bilinen Amerikalı bir seri katildi. Ramirez en az 13 kişiyi öldürmüş, birçok kişiyi ise saldırıya uğratmış ve tecavüz etmişti. Kurbanlarını rastgele seçen Ramirez, gece yarısı evlere girerek saldırılarını gerçekleştiriyordu. Onun suçları vahşet ve sadizmle doluydu. Hem fiziksel hem de psikolojik işkence içeriyordu. Ramirez 1985 yılında yakalandı ve 1989'da 13 cinayet, 5 cinayete teşebbüs, 11 cinsel saldırı ve 14 hırsızlık suçundan suçlu bulundu. Ölüm cezasına çarptırıldı ve 2013 yılında hapishanede öldü. Richard Ramirez de yine aynı şekilde birçok kadın tarafından çekici ve karizmatik olarak görülmüş ve bu yüzden bazı kadınlar tarafından savunulmuştu.
Tutuklu bulunduğu süre boyunca birçok kadından mektup aldı. Tıpkı Bundy olayındaki gibi bu mektuplarda kadınlar Ramirez'e duydukları hayranlığı ve ona inandıklarını dile getirdiler. Kadınlar onun suçsuz olduğuna ve yanlış anlaşıldığına inanarak destek verdiler. Yine aynı şekilde mahkeme salonları genellikle kadın hayranlarıyla doluydu. Ramirez tutuklu bulunduğu süre boyunca birçok evlilik yaptı. 1996 yılında Ramirez, Doreen Lioy adında bir kadınla evlendi. Lioy, Ramirez'in masum olduğuna inanıyor ve onunla ilişkisini sürdürüyordu. Bu ilişki Ramirez'in ölümüne kadar devam etti. Ted Bundy ve Richard Ramirez gibi adamlar hem suçlarının vahşeti hem de kadınlar tarafından gördükleri destek nedeniyle dikkat çeken seri katil vakalarıdır ve üzerinde düşünülmesi gereken konular bana göre. Neden kadınlar bu denli tehlikeli ve kötü insanları bu kadar çok sevdi ve onlara destek verdiler? Bu durumu çeşitli faktörlerle açıklamaya çalışabiliriz. Örneğin yasak olanın cazibesi. Yasak olanın cazibesi, tehlikeli, yasaklanmış veya toplumsal normlara aykırı olan şeylere duyulan çekiciliktir. Bu kavram, özellikle romantik ve cinsel bağlamda tehlikeli veya suçlu bireylere duyulan ilgiyle kendini gösterir. Psikoloji literatüründe bu tür davranışlar sıklıkla hibristofili terimiyle açıklanır. Bu olaylardaki psikolojik faktörleri ele aldığımızda 3 başlık altında toparlayabiliriz konuyu. Birincisi tehlike ve adrenalin. Tehlikeli kişilere duyulan ilgi, bireylerin bilinçaltında adrenalin ve heyecan arayışıyla bağlantılı olabilir. Tehlikeli kişilerle ilişki kurmak, bazı insanlar için yoğun duygusal ve fizyolojik tepkiler uyandırır. Bu tepkiler kişinin yaşamında eksik olan heyecan ve risk duygusunu tatmin eder. İkincisi güç ve kontrol arzusu. Tehlikeli suçlular güç ve kontrol sembolü olarak algılanabilir. Bu kişilerle ilişki kurmak, bazı kadınlar için bu güç ve kontrole yakın olma arzusunu doğurur. Bu özellikle kişisel güç ve kontrole sahip olmayan bireylerde daha belirgindir. Üçüncüsü ise kurtarıcı kompleksi. Bazı kadınlar tehlikeli veya sorunlu bireyleri kurtarma veya iyileştirme arzusuna sahiptir. Bu durum kişinin kendini önemli ve gerekli hissetme ihtiyacından doğar. Suçluların rehabilite edilmesi veya düzeltilmesi fikri bu tür bireyler için çekici olabiliyor. Sosyal ve kültürel faktörler de var elbette. Örneğin medyanın rolü. Medya tehlikeli suçluları romantize ederek ve karizmatik yönlerini vurgulayarak, tabii bunu bilerek veya bilmeyerek de yapabilir, bu kişilerin çekiciliğini arttırıyor. Örneğin Ted Bundy ve Richard Ramirez gibi seri katiller medya tarafından karizmatik ve çekici figürler olarak sunulmuştu. Bir de toplumsal normlara karşı gelme meselesi var. Yasak olanın cazibesi toplumsal normlara karşı gelme arzusuyla da ilişkili. Bazı bireyler toplumun kabul etmediği ilişkilere girerek kendini özgür ve bağımsız hissetmek isteyebiliyor. Bu kişisel kimlik ve bağımsızlık arayışının bir yansımasıdır. Ted Bundy, Richard Ramirez ve Wade Wilson gibi vakalarda yasak olanın cazibesi, kadınların bu tehlikeli suçlulara olan ilgisini açıklamak için önemli bir faktör. Tehlike, güç ve adrenalin arayışı, kurtarıcı kompleksi ve toplumsal normlara karşı gelme arzusu, bu tür ilişkilerin temelinde yatan psikolojik ve sosyolojik etkenlerdir. Fakat gel gelelim suçluların romantize edilmesi ve savunulması, adaletin sağlanmasını zorlaştıran ve kurbanların ailelerini olumsuz etkileyen bir durum. O yüzden sevgili psikopat sever kadınlar, keşke bu huyunuzdan vazgeçseniz. İşte Amerika'da seri katil sevici kadınlar, ülkemizde de keko sevici, belalı tip sevici kadınlar, her ne kadar bilimsel olarak incelemeye çalışsak da anlaşılması zor kadınlar. Düzgün ve efendi erkeklerden uzak durup, özellikle böyle tehlikeli ve belalı tiplere ilgi duyan kadınların giderek çoğaldığı bir dünyada yaşıyoruz. Belki bana kızacaksınız ama maalesef gerçek bu. Evet, bu konu hakkında sizlerle kısa bir video paylaşmak istedim. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda benimle paylaşın lütfen. Ben Shock Voice. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.